Son zamanlarda Orta Doğu'da tansiyon hayli yüksek. Özellikle de nükleer reaktörlerde radyasyon sızıntısı insanları ve ekosistemi nasıl etkiliyor soruları merak ediliyor. Serpintinin uzaklara yayılma riski var mı? Teknik ve genel korunma yöntemleri ne olabilir? Korku ve paniğe kapılmadan ama en kötü olasılıklara karşı tedbirli olmak, bunun için de bilimsel bilgilenmek önemli. Nükleer enerjinin gücünü ve etkilerini merak ediyorsak devam edelim. Öncelikle konuyu daha iyi anlamak için teknik bilgiler paylaşmak istiyorum. Nükleer enerji santralleri, uranyum gibi güçlü radyoaktif elementlerin kontrollü parçalanması ile çalışır. Parçalanma sırasında çok büyük miktarda ısı enerjisi açığa çıkar. Su buharlaşır, buhar tribini döndürür, tribün elektrik üretir. Enerji gücünü anlamak için bir kıyaslama yapalım. Sadece 1 gram uranyum 235, yani yaklaşık 1 çay kaşığından daha az bir radyoaktif madde kontrollü olarak parçalanırsa yaklaşık 3 ton kömürle aynı enerjiyi üretir. Bir kömür santrali 1 milyon kişilik bir şehre elektrik verecekse bir yılda ortalama 2 milyon ton kömür yakmak zorundadır. Ama aynı enerjiyi vermek için sadece 1 ton uranyum yeterli. Bu kadar büyük bir enerji farkı nükleer teknolojiyi neden bu kadar cazip kılıyor herhalde anlaşılmıştır. Ama bu gücün karanlık bir yanı da var. Çünkü enerji çok büyük, teknolojisi, teknik bilgisi herkes tarafından bilinemiyor. Kontrolü çok hassas. Yani teknik sorun veya bir afet sonucu sızıntı olursa o ülkenin vatandaşları ve doğası da çok büyük bir risk altında kalıyor. Bu arada hiç düşündünüz mü nükleer santraller neden hep deniz kıyısında yapılıyor? Çünkü açığa çıkan çok büyük ısının soğutulması gerek. Bu da denizin üretilen sıcaklığı kendine çekmesiyle sağlanıyor. Nükleer çok temiz enerjidir. İklim krizini hiç tetiklemez demek doğru değil. Çünkü ısınan denizler de iklimi pekala olumsuz etkileyebilir. Ve dahası uranyum çok daha zenginleşirse stratejik nükleer silah üretilmesinin de yolu açılmış olur. Savaş silahı olarak yapılacaksa burada kullanılan madde uranyumun zenginleştirilmiş halidir. %90 hatta üstü olması gerekir. Einstein'ın ünlü formülü E eşittir mc kare işte burada sahneye çıkar. Yani çok küçük bir madde çok ama çok büyük bir enerjiye dönüşür. Normalde enerji santrallerinde radyoaktif madde oranı %3-5 arasındadır. Bu kontrollü ve yavaş bölünme sağlar. O kadar büyük bir enerji ortaya çıkar ki insanın aklını alması dahi zordur. 1 kilo uranyum ki bu bir şehri haritadan silecek kadar güçlüdür. Bu sadece fiziksel yıkım değil, ani ısı dalgası ile binlerce derece sıcaklık her yeri kavurur. Şok dalgası kilometrelerce binayı yıkar. Elektromanyetik darbe tüm elektronik sistemleri çökertebilir. Radyasyon genetiğe işler ve torunlara kadar onlarca yıl sürecek izler bırakır. Rüzgarla binlerce kilometre öteye taşınan ölümcül tozlar komşu ülkeleri de etkileyebilir. 1986'da Sovyetler Birliği içindeki Ukrayna'da Çernobil patlaması olmuştu ve radyasyon bulutu 13 komşu ülkeye yayılmıştı. 2011'de teknolojisi çok güçlü Japonya Fukushima nükleer santralinde deprem ve tsunami sonrası sızıntı olmuştu. Peki reaktörler güvenli midir? Modern nükleer reaktörlerde çok katmanlı koruma vardır. Zirkonyum alaşımlı yakıt çubukları, beton zırhlar, izleme ve acil durdurma ekipmanları. Ama insan hatası, deprem, terör ve savaş durumlarında güvenlik sistemleri aşılabilir. Nükleer sızıntı nedir, ne yapar? Sızıntı demek, nükleer reaktör içindeki zararlı atomların ve ışınların çevreye yayılmasıdır. Bu atomlar iyot 131, sezyum 137, strosyum 90 olabilir. İyot tiroid bezini tetikleyip kansere neden olurken sezyum kas dokusu ve toprağı kirletir. Strosyum ise kemiklere zarar verir. Ve bunların yarı ömürleri 30 yıl kadardır. Bu demektir ki 1 kilogram sezyum 30 yıl sonra yarım kiloya iner. Bir 30 yıl sonra 250 grama iner. Hala radyoaktif madde sızıntıları etrafta kalabilir ve torunların torunlarına kanser yapabilir.
Bu maddeler ve güçlü ışımalar vücuda solunum, su, gıda veya doğrudan temasla girebilir. Vücuda girdiklerinde genetik kodumuz DNA'ya kadar hasarı taşırlar. Hücre mutasyona uğrar ve kanser riski oluşur. Sızıntı ne kadar uzağa gider? En çok merak edilen soru. Peki bize kadar gelir mi? Evet, ama koşullara bağlı. Radyoaktif partiküller çok hafif olduğundan atmosferde kilometrelerce taşınabilir. Yağmur ve kar toprağa inebilir, bitkilere, hayvanlara, içme suyuna karışabilir. Peki maske takmak yeter mi? N95 diye bilinen maskeler sadece partikülleri tutar. Gerçek koruma için KBRN denilen kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer sınıfı tam yüz maskeleri kullanılmalıdır. Bunların içinde aktif karbon ve HEPA filtreleri vardır. Ancak bu maskeler pahalıdır ve yaygın değildir. Kimyasal korunmada potasyum iyodür bir seçenektir. Ancak biz önceden tiroid bezini bir şekilde doldurursak radyoaktif iyot tiroide yerleşemez. Ancak bir tablet tiroid bezini 24 saat kadar koruyabilir. Sonra tekrar uygulanması gerekir. Peki evde neler yapılabilir? Eğer sızıntı olduysa ve yakındaysa açık alanlardan kesinlikle uzak durulması gerekir. Camlar, kapılar sıkı bir şekilde kapatılmalı, hatta bantlanmalıdır. Havalandırmalar da bantlanmalı ve kapatılmalıdır. Mümkünse bodruma veya iç odalara geçilmelidir. Açık su ve gıda tüketilmemelidir. Ve resmi kaynaklar takip edilmelidir. Nükleer teknoloji hata affetmez. Bilgiyle korunmak paniği azaltır. Sakin kalalım, ancak gözümüz de açık olsun. Nükleer risklerin ve savaşların olmadığı bir dünyada yaşamak dileğiyle.